Gerçek adalet her hatanın bedelini bir kez ödetir. Adaletsizlik her hatanın bedelini tekrar tekrar ödetir. İnsanların size doğruyu söyleyeceklerini beklemeyin çünkü onlar kendilerine de yalan söylüyor. Affetmek iyileşmenin tek yoludur. Affetmeyi seçmek kendimize şefkat duymak demektir. İçinizde birikmiş tepki ve kızgınlıklara yeter deyin. Artık kendimi cezalandırmaya ve incitmeye son veriyorum deyin. Artık kurban olmayacağım deyin. Sevgili dost, bu aktardıklarım 4 Anlaşma isimli muhteşem kitaptan çok özel alıntılar. Aslında 3 yıl önce bu kitabın özetini yapmıştım ancak eskimeyen harika bir kitap ve bugün bir kez daha hatırlamanın faydalı olacağına inanıyorum. Yani sevgili dost, bugün kitap özetleri köşemizin konuğu bir kez daha Don Miguel Ruiz ve 4 Anlaşma isimli muhteşem kitabı. Nedir o 4 anlaşma? Söz büyüdür. Hiçbir şeyi kişisel alma. Varsayımda bulunma. Yaptığın şeyin en iyisini yap. 4 muhteşem anlaşma. 4 muazzam farkındalık kapısı. Bu kitap her bir anlaşmayı derinlemesine anlamamızı sağlayan örneklerle, hikayelerle ve egzersizlerle zenginleştirilmiş bir rehber. Toltek geleneğinin kadim bilgeliğini modern yaşamın karmaşasına öyle bir ustalıkla uyarlıyor ki okuyucuyu içsel özgürlüğe doğru sessiz ama devrimsel bir yolculuğa çıkarıyor. Toltek öğretisi kökeni Meksika'nın eski uygarlıklarına dayanan bireysel dönüşümü, içsel huzuru ve mutluluğu birer sanat gibi işleyen manevi bir yoldur. Yazarın kökleri Meksika'nın bilge ailelerine dayanıyor. Kendisi aslında bir tıp doktoru, geçirdiği ağır bir trafik kazasının ardından yaşamın kıyısında dururken hayatı yeniden sorguluyor. İşte o eşik anında genlerinde taşıdığı bu Toltek kültürünü daha derinden öğrenmeye karar veriyor. Kendi dönüşümünü tamamladıktan sonra bu muhteşem eseri bizlere armağan ediyor. Bu kitap benim hayatımda da kırılma noktalarından biridir aslında. O yüzden sevgili dost, bugün seninle bu harika kitabın özetini tekrar paylaşmaya karar verdim. Her zaman olduğu gibi çayın kahven hazırsa hadi gel başlayalım. Bu kadim yolculuğa birlikte çıkalım. Kitap o 4 temel anlaşmaya geçmeden önce bir farkındalık zemini oluşturmak adına bize dumanlı ayna kavramından bahsediyor. Dumanlı ayna kavramı aslında insanların kendilerini ve dünyayı nasıl algıladıklarını anlatan sarsıcı bir metafor. Zihnimiz tıpkı dumanlı bir ayna gibidir. Dışarıdaki gerçeği olduğu gibi değil, kendi dumanlarımızın yani filtrelerimizin arkasından yansıtır. Ben bir NLP ve bilinçaltı eğitmeni olarak bu konuyu harita arazinin kendisi değildir ön kabulüyle anlatırım. Buradaki araziden kasıt hayatın kendisidir. Harita ise zihnimizde hayatı algılama, yorumlama şeklimizdir. Ve her birimiz işte o yazarın bahsettiği dumanların gölgesinde izler, yorumlar ve yaşarız hayatı diyor. Aslında bize şunu söylüyor. Yeni bir şeyler öğrenmek, hayatında bir şeyleri değiştirmek, iyileştirmek istiyorsan önce o haritanın, önce o yazılımın yanlış ya da hatalı olabileceğini bir an için kabul et ki yeni bir şeyleri öğrenebilesin. Hayatını gerçekten iyileştirebilesin. Yani zihnimizdeki bir illüzyondan bahsediyor. Çocukluk döneminde edindiğimiz toplumsal koşullanmalar, negatif inançlar ve kısıtlayıcı düşünceler aslında o dumanı oluşturuyor. Bu dumanlı ayna gerçeği görmemizi, dünyayı olduğu gibi algılamamızı engelliyor. Kendimizi sınırlayan inançlarla dolu yapay bir dünya oluşturuyoruz. O dumanlardan ötürü kendimizin ve başkalarının kusurlarını görüyoruz. Şikayet ettiğimiz şeylere korku ve endişelerimize odaklanarak geçiriyoruz bize hediye edilmiş bu hayatı. Dumanlı aynayı fark etmek ve onu temizlemek ise bize bambaşka bir hayatın kapılarını açıyor. Çünkü bu sayede kendi düşüncelerimizin ve inançlarımızın farkına varabiliyoruz. Onları sorgulayıp dönüştürerek zihnimizdeki o filtreleri temizleyebiliyoruz. Bu bir nevi perspektif devrimidir sevgili dost. Bu sayede kendimize ve dünyaya daha gerçekçi, daha özgür bir pencereden bakmak mümkün hale geliyor. Şimdi bu farkındalıkla birlikte o muazzam 4 anlaşmaya geçebiliriz. Birinci anlaşma söz büyüdür. Don Miguel Ruiz sözlerin gücüne vurgu yaparak
Söz büyüdür diye başlıyor kitaba. Bizler kullandığımız sözcüklerle aslında sadece iletişim kurmayız. Düşüncelerimizi ve duygularımızı, dolayısıyla gerçekliğimizi şekillendiririz. Antik geleneklerde logos, yani kelam, yaratıcı güçtür. Pozitif ve yapıcı bir dil kullanmak kendimizle ve diğer insanlarla, hatta kainatla daha derin bir bağlantı kurmamıza yardımcı olur. Sözlerle sürekli yeni gerçeklikler oluşturduğumuzun farkında değiliz belki. Sözleri kötüye kullanarak kendimiz için adeta karanlık bir dünya inşa ediyoruz. Zihnimiz bir toprak, düşüncelerimiz ve sözcüklerimiz ise o toprağa ekilen tohumlardır. Eğer sözler gerçekten bu kadar etkili olabilir mi diye düşünüyorsan, tarihin uç noktalarına bir bakmanı isterim. Adolf Hitler sadece hitabet gücünü kullanarak milyonlarca insanı nefret dolu bir gerçekliğe inandırdı. Sözlerini bir silah gibi kullandı ve yıkıma yol açtı. Ama tam zıttı bir örneğe bakacak olursak, Mahatma Gandhi en güzel sözlerle hiçbir silah kullanmadan bir halkı ayağa kaldırdı. Ve şöyle diyordu: sözlerine dikkat et, düşüncelere dönüşür. Düşüncelerine dikkat et, davranışlarına dönüşür. Davranışlarına dikkat et, alışkanlıklarına dönüşür. Alışkanlıklarına dikkat et, karakterine dönüşür. Karakterine dikkat et, kaderine dönüşür. İşte bu sözün biyolojik ve kadere dönüşme yolculuğudur. Zihin topraktır, kelimeler sihirli tohumlar. Hepimiz farkında olmadan bu tohumları ekiyoruz. Mutluluğumuz sözü nasıl kullandığımızla birebir ilişkilidir. Biri sana "çok hasta görünüyorsun" der ve sen buna inanırsan bir anlaşma yapmış olursun diyor yazar. Bilinçaltı bu inanca hizmet etmek için bedeni harekete geçirir. Plasebo deneylerini duymuşsundur. İçinde hiçbir farmakolojik madde bulunmayan, sadece ilaç görünümlü kapsüller vardır ama hastaya "bu harika bir ilaç, daha önce çok kişide denendi ve harika sonuçlar verdi, sen de iyileşeceksin" denildiğinde, içinde hiçbir madde olmamasına rağmen birçok hastanın iyileştiğini biliyoruz. Yani bir insanın ne yediği, ne içtiğinden önce neye inandığı ve kendisine ne söylendiği ya da kendi kendine neler söylediği o kadar önemli ki. Bugün dikkat et. Lütfen burada biraz dur ve düşün. Ağzından çıkan sözler çoğunlukla olumlu mu, olumsuz mu? Bugün mutluluğunu mesela 10 üzerinden kaç olarak ifade edersin? Ve burada bir rakam verdikten sonra lütfen ortalama bir günde ağzından çıkan kelime ve cümleleri bir hatırlamaya çalış, ya da maruz kaldığın kelime ve cümleleri hatırlamaya çalış. Sonra da bunların mutluluğunla ilişkisini bir değerlendir lütfen. Çoğumuz bir lokantaya gidip garsona sürekli istemediğimiz yiyecek ve içecekleri söyleyen insanlar gibiyiz. Taze fasulye istemem, bamyeden asla hoşlanmam, mevsim salata istemiyorum, revaniyi sevmem, bulgur pilavını da asla görmek istemiyorum deriz. Böyle bir senaryoda sence devamı nasıl gerçekleşir? Muhtemelen garson mutfağa gider ve bir süre sonra tepsiyle gelir, masana bir şeyler koyar ve sen istemediğin şeyleri orada görüp kızmaya başlarsın. Neden bunları getirdin diye. Sence garson burada nasıl cevap verir? Muhtemelen şöyle der: özür dilerim efendim. Beni bunlarla o kadar çok meşgul ettiniz ki neleri sevdiğinizi hatırlayamadım. Neler istediğinizi hatırlayamadım. İşte birçoğumuz hayatı böyle yaşıyoruz. Doğru bir şey yaptığımızı zannediyoruz ve hep istemediğimiz şeyleri zikredip duruyoruz. Yani fit olmak istiyorum demek varken kilolarım, kilolarım diyoruz. Daha fazla kazanmakla ilişkili güzel bir cümle kurmak, refahtan bahsetmek varken parasız kalmak istemiyorum tarzında cümleler kuruyoruz. Ve sonra aslında bu bir kadere dönüşüyor. Yani birinci anlaşmada yapmamız gereken, sözcüklerimizi seçerken kusursuz ve sevgi dolu, gerçekliğe hizmet eden kelimeler kullanmaktır. Başkalarının olumsuz kelimelerini birer zehirli ok gibi görmeli ve onları kabul etmemeyi öğrenmeliyiz diyor yazar. Biri negatif bir şey söylediğinde bu senin bakış açın, anlıyorum diyerek o düşünceyi kendimizden uzaklaştırabiliriz. Bu bilinçaltı düzeyde bu anlaşmayı imzalamıyorum demektir. Fichte'nin çok sevdiğim bir sözü var: özgür olmak hiçbir şeydir ama özgürleşmek çok yüce bir şeydir. Yani negatif konuşma hakkına, özgürlüğüne sahipsin, fakat bu alışkanlıktan özgürleşmek seni çok daha yüce bir yaşam kalitesine taşır. Bunun için aynanın karşısına geçip kendine
şu şifalı cümleleri söylemekle başlayabilirsin. İstediğim gibi biri olmadığın için seni affediyorum. Seni ihmal ettiğim için özür diliyorum. Sana yeterince güvenmediğim için özür diliyorum. Her şeyin üstesinden geleceğin konusunda sana güveniyorum. Hak ettiğin değeri sana hissettirmeye söz veriyorum. Seni çok seviyorum. Bu çalışma kendinle olan ilişkini, dolayısıyla hayatını düzeltebilir. Bugüne kadar birçok danışanımla denedik ve her defasında muhteşem sonuçlar aldık. Ama bunu aynanın karşısında yaparken kendi gözlerinin içine bakarak, duygularını katarak ve inanarak yapmanı tavsiye ederim. Bu arada kelimelerimizi, cümlelerimizi nasıl doğru seçeriz? Bilinçaltımıza en iyi, en güzel mesajları nasıl veririz? Zihnimizi başarılı ve kazanan birinin zihnine nasıl uyumlarız sorularına yanıt ararken muhteşem bir eğitim oluşturduk. 21 günde zihnini formatla challenge eğitimi. Bugüne kadar 6 kez sabah 5.30'da hayatını değiştirmek isteyen yüzlerce insanla 21 gün boyunca Zoom'da buluştum ve onlara cümlelerini nasıl değiştireceklerini, zihinlerini nasıl formatlayacaklarını ve bilinçaltı seviyede nasıl bambaşka bir hayatı, bambaşka bir kimliği inşa edeceklerini öğrettim. 1 Nisan'da 7. kez 5.30 kulübünde bu yolculuğa başlıyoruz. Eğer bu söylediklerim senin için de önemliyse sen de hem alışkanlıklarını hem karakterini hem de kimliğini değiştirmek, hak ettiğin o başarılara ulaşmak istiyorsan videonun açıklamalar bölümüne bırakacağım linki tıkla ve sayfadaki eğitim açıklamasını inceleyerek kaydını yaptır. Orada buluşup muhteşem bir yolculuğa çıkalım. Ve şimdi devam edelim. İkinci anlaşma. Hiçbir şeyi kişisel alma. Karşındakinin tepkisi aslında seninle ilgili değil, tamamen kendisiyle ilgilidir. Kızgınsa, kıskanıyorsa veya seni eleştiriyorsa bu onun iç dünyasının bir yansımasıdır. Yazar diyor ki, seni inciten söylenenler değil, söylenenler sendeki yaralara dokunduğu için incinirsin. Seni inciten yine sensin. Biri sana sen çirkinsin dediğinde bu onun kendi algı haritasıdır. Bu zehri kabul edip etmemek senin elindedir. Epiktetos'un dediği gibi bizi rahatsız eden şeyler olaylar değil, o olaylar hakkında geliştirdiğimiz kanaatlerdir. Eğer sen kendinle barışıksan dışarıdaki gürültü içerideki huzuru bozamaz. Üçüncü anlaşma varsayımlarda bulunma. Zannetmek, farz etmek ve varsaymak. İletişimdeki en büyük tuzaklarımız işte bunlar. Anlamak için soru sormalıyız. Beni seviyorsa ne istediğimi anlamalı cümlesi ilişkileri bitiren en büyük varsayımdır. Kimse zihin okuyamaz. Koçluk eğitimlerimde de hep vurguladığım gibi kendine koçluk yapamayan başkasına yapamaz. Kendine dürüst sorular sor. Varsayımları kapının dışında bırak. Varsayımları bırakmak önümüzdeki sisli perdeyi, o dumanlı aynayı temizlemenin en hızlı yoludur. Dördüncü anlaşma daima en iyisini yap. Bu anlaşma diğer üçünün hayat bulmasını sağlayan aksiyondur. En iyisini yapmak kendini yıpratmak demek değildir. O andaki şartların içinde elinden gelenin en iyisini ortaya koymaktır. Hasta olduğun zamanki en iyi ile çok enerjik olduğun zamanki en iyi farklıdır. Ama ikisi de kıymetlidir. İlerliyor olmak kendinden memnun olmaktır. Mihail Csikszentmihalyi'nin akış teorisindeki gibi yaptığın işe kendine vererek aşk ile o işin içinde kaybolmak gerçek mutluluğun anahtarıdır. Halil Cibran'ın Ermiş kitabında muhteşem bir sözü var. Aşk ile çalışırken bir ney olur insan, saatlerin fısıltısı müziğe dönüşür neyin yüreğinde. Peki nedir aşk ile çalışmak? Yar giyecekmiş gibi dokumaktır kumaşı, nakış işler gibi gönülden. Yazar burada aslında bize çok önemli bir şeyden bahsediyor. Bu hayat bize verilmiş muhteşem bir hediyedir. Yaptığımız herhangi bir şeyi en iyi şekilde yaparak o hayatı onurlandırırız. Bir günümüz bile alelade bir şekilde geçmemeli diyor aslında. Bunu yapmaya başladığımızda aslında kendimize de değer vermeye başlarız. Kendimize değer vermeye başladığımızda varsayımlarda bulunmayı bırakırız. Kötü ya da faydasız sözler söylemeyi bırakırız. Başkalarının söylediklerini kişisel almayız. Çok daha önemli gündemlerimiz olur. Çok daha büyük bir amaç için yaşamaya başlarız. İşte bu
her şeyi hızlıca değiştirebilir aslında. İşte sevgili dost, bu 4 anlaşma hayatına rehberlik ederse değişim kaçınılmaz olacaktır. Özetlediğim tüm kitaplar gibi 4 anlaşmayı da mutlaka alıp okumalısın. Bu kadar önemli bilgileri bu kadar kısa bir kitaba sığdırabilmiş olmak yazarın ayrı bir başarısı aslında. Bitirirken kitaptan ruhuma dokunan o 4 alıntıyı da seninle paylaşmak istiyorum. 1. Öz imaj yanılsaması. Olmamız gerektiğine inandığımız gibi olmadığımızı biliriz. Bu yüzden kendimizi sahte hissederiz. Sosyal maskeler takarız çünkü başkalarının bizim mükemmel olmadığımızı keşfetmesinden korkarız. 2. Kolektif rüya. İnsanlar her an rüya görüyor. Biz doğmadan önce yaratılmış olan o toplumsal rüyaya, yani gezegensel rüyaya hapsolmuş durumdayız. Tüm kurallar, yasalar ve inançlar bu rüyanın bir parçasıdır. 3. İçimizdeki çocuk. Gerçeksiz, hiç büyümemiş olan o küçücük çocuktur. Ne zaman eğlenirseniz, ne zaman o anın içinde kaybolursanız o çocuk dışarıdadır. Yaşamınızın en mutlu anları çocuk olduğunuz anlardır. 4. En büyük korku. Ölüm sahip olduğumuz en büyük korku değildir. En büyük korkumuz yaşamak için risk almaktan korkmamızdır. Sevgili dost, 4 anlaşmayı unutma lütfen. Çünkü sen her şeyden önce bu özgürlüğü hak ediyorsun. Yeni bir kitap özetinde buluşana kadar kendine çok iyi bak. Sevgiler, selamlar. Bu arada bu videoyu planladığım gibi yetiştirebilirsem bayramın 3. gününde paylaşmış olacağım. Bu vesileyle Ramazan bayramını da en içten dileklerimle kutlarım. Yeni bir videoda buluşana kadar kendine çok iyi bak. Sevgiler, selam.